birçok Allah dostu İbn Arabi Hazretleri'nin de bahsetmiş olduğu gibi, değil mi? Aslında yine birçok bilim adamının da felsefe, filozof dediğimiz kişilerin de bahsetmiş olduğu gibi aslında evren bir müzik çalıyor arkadaşlar. Evrende bir müzikal var ve sessiz bir müzikal. Bu müzikal, yani aslında evren bizimle konuşuyor. Aslında bize bir müzik dinletiyor. Bu bizim hayatımızın en büyük şarkısı. Ve bu şarkı aslında senin önüne olaylar koyuyor. Yani işte tık telefonun çalıyor, açıyorsun falan filan. Aslında bir klip gibi bir şeyin içindeyiz arkadaşlar. Evrende bir müzik çalıyor ve sen ona göre dans ediyorsun gibi bir durum var. İşte arkadaşın seni arıyor, şöyle şöyle oldu diyor, böyle böyle oldu diyor. Aslında o andaki olay tamamen evrendeki o melodi. Burada arkadaşlar minor açılar devreye giriyor. Daha çok tabii ki majör açılar da devrede, tüm açılar. Psikopatların çoğu Merkür Kova'dır. Yani hani o da Uranüs'ten geldiği içindir. Uranüs'ün, şimdi birazdan göstereceğim haritalarda, nasıl cinayet işlediğini göstereceğim. İnsanın psikolojisiyle ilgilidir diye adlandırdığım şu açılar, minor açılara girdik arkadaşlar. Yani şu anda bu gece harmonik, yani açıların harmonisini inceleyeceğiz. Nikola Tesla'nın haritası, ilk insan dondurma anı haritasını getirdim sizlere, onlar üzerinde anlatmaya çalışacağım. Burada baktığımızda harmonik haritalar, arkadaşlar aslında müzikle ilgili bu konu, hayat müzik zaten. Hani Tanrı'nın müziği, hani gezegenler, astroloji aslında. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz arkadaşlar harmonik harita. Bu gece harmonik haritaları işleyeceğiz. Bu enteresan bir konu. Minor açılar aslında Türkçesi. Yani hocam böyle bu ne ya, harmonik haritalar. Oy, yani çok bambaşka bir yere mi gidiyoruz? Arkadaşlar temel seviyeden beri size anlattığım, aslında söylemediğim, ileri seviyede anlatacağım dediğim ya minor açılara takılmayın. Onlar olay meydana getirmez. İçlerinde en iyisi 150 derece açıdır. O da olay meydana getirmez ama en azından fiziki olay getirmese de insanın psikolojisiyle ilgilidir diye adlandırdığım şu açılar, minor açılara girdik arkadaşlar. Yani şu anda bu gece harmonik, yani açıların harmonisini inceleyeceğiz. Nikola Tesla'nın haritası, ilk insan dondurma anı haritasını getirdim sizlere, onlar üzerinde anlatmaya çalışacağım. Neden bunları seçtim? Çünkü konu belli, mal belli, meydanda. Yani adamın hayatı ortada yani. Yani dolayısıyla sizlerin haritalarına bakmaktan ziyade, çünkü yani bir sürü detay var, hani o bir sürü şekilde çalışabilir. Ben sizlere örneklerle konuyu bu şekilde örneklendireceğim. Haftaya da bu konuyla ilgili bir dersimiz olacak. Bundan sonra arkadaşlar drakonik haritalara geçeceğiz. Bu da bir harita, bu da bir astroloji. Şu an 8. dersi işledik, 9. dersin içindeyiz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda harmonik haritalar, arkadaşlar aslında müzikle ilgili bu konu, hayat müzik zaten. Hani Tanrı'nın müziği, hani gezegenler, astroloji aslında. Sizlere harmonik astrolojiden bahsedeceğim. Aslında işin içinde vibrasyonel var, vibrational var. Arkadaşlar yani birçok Allah dostu İbn Arabi Hazretleri'nin de bahsetmiş olduğu gibi, değil mi? Aslında yine birçok bilim adamının da felsefe, filozof dediğimiz kişilerin de bahsetmiş olduğu gibi aslında evren bir müzik çalıyor arkadaşlar. Evrende bir müzikal var ve sessiz bir müzikal. Bu müzikal, yani aslında evren bizimle konuşuyor. Aslında bize bir müzik dinletiyor. Bu bizim hayatımızın en büyük şarkısı. Ve bu şarkı aslında senin önüne olaylar koyuyor. Yani işte tık telefonun çalıyor, açıyorsun falan filan. Aslında bir klip gibi bir şeyin içindeyiz arkadaşlar. Evrende bir müzik çalıyor ve sen ona göre dans ediyorsun gibi bir durum var. İşte arkadaşın seni arıyor, şöyle şöyle oldu diyor, böyle böyle oldu diyor. Aslında o andaki olay tamamen evrendeki o melodi arkadaşlar. Melodiyle ilgili. Burada peki ne oluyor, nasıl oluyor? Burada arkadaşlar minor açılar devreye giriyor. Daha çok tabii ki majör açılar da devrede, tüm açılar arkadaşlar çalışmakta. Şimdi burada harmonik astroloji
aslında anlamak için aslında açılar, aslında harmonik astrolojiden kısım, yani size yeni bir astroloji tarzı öğretmeyeceğim. Öğretmiş olduğum klasik astroloji ve modern astrolojinin içine de bahsettiğimiz açı kalıpları, açılar dediğimiz açılar aslında harmoniklerdir. Adı aslında harmoniktir. Yani açısal astroloji diyebiliriz ya da müzikal astroloji ya da harmonik astroloji ya da harmonik haritalar diyerek de anılıyor. Aslında anıldığı standart klasik ismi harmonik astroloji deniyor buna, ki bütün açıları barındırır ve altyapısını anlatır. Şimdi burada minor açılarda devreye giriyor ama majör açılarda devrede. Şimdi hocam astrolojide neden 5 majör açı var? İşte öyle değil. 5 majör açının dışında aynı zamanda dediğim gibi aslında bir sürü açı var arkadaşlar. Bu açılar da haritanın 360 derecenin birbirine bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Bu 360 derece bölünmesi ne demek? Çünkü zodyak arkadaşlar toplam yekünde 360 derece etmektedir. Yani matematiksel olarak burası 360 derecedir. Dolayısıyla 12'ye bölünmesi. 360'ın 1'e bölünmesi arkadaşlar nedir arkadaşlar? 1'e bölünmesi kendisidir. Yani birinci harmoni birinci haritadır. Yani zaten natal haritanın kendisidir. Yani biz aslında natal haritalarımızı açtığımızda birinci harmonikten bakarız. Yani sen normalde baktığında hani gökyüzündeki olaya birinci harmonikten bakarsın. Yani sade klasik, yani klasik olarak bakarsın. Bu ama aynı zamanda natal haritanın içindeki karşıt açıları ya da işte trini açıları, sekstil açıları, kare açıları da ayrıştırmak. Onları da ayrıca ne demek istiyor bu harita? Mesela bir 90'lık açı var. 90'lığa mesela 4'e bölersen işte 90'lığa ulaşırsın gibi. Bunu nasıl bölüyoruz? Yani onları size şimdi hani teknik olarak anlatmayacağım da şey olarak anlatacağım. Yani o kadar detaya girmeyeceğim. Kafanızı karıştırmak istemiyorum sadece. Zaten bize yani Solar Fark bunu zaten veriyor yani. Problem yok. Hani bir de onun hesabını yapmanıza gerek yok. Evet, dış dünya ile ilgili aslında senin içsel olarak barındırdığın şeyler. DNA ile ilgili. Tabii bu 4. harmonik 90 derecedir. Uranyen astrolojide 90'lık kadranla başlar. Yani hani ben size orta haritaları öğrettim ya geçen derste. Midpoint'ler, orta noktaları öğretmiştim ya. Orada 90 kadranı getiriyorduk, 120 kadranı getiriyorduk ya. İşte şimdi onu anlamanın zamanı. Şimdi nasıl böleceğimizi ben size şöyle göstereceğim. Mesela örnek Nikola Tesla'nın haritasını arkadaşlar, Nikola Tesla'nın haritası bakın grand kare bir haritadır. Nikola Tesla'da baktığımız zaman arkadaşlar 4. harmonik olarak çıkardığımızda haritayı aslında bu haritanın 90 derece yani neyle mücadele ettiğini, değil mi? 90 derece neydi arkadaşlar? Engel, mücadele, değil mi? Bir karmaşa. Neyle mücadele ettiğini, neye karşı koyduğunu, aslında onda ne barındırdığını, yeteneklerini gösteriyor. Aslında 90 derecelik açıların bir yetenek konusu da var. Daha doğrusu senin neyi öğrenmek istediğinle ilgili, bu hayatta ne öğreneceğinle ilgili. Çünkü 90 derece neydi? Tokadı çakmaktı, değil mi? Biraz arkadaşlar evren modelinde Allah bize öyle bir sistem kurmuşlar. Biraz eli sopalı bir döverek öğretiyorlar burada arkadaşlar. Yani bu okul, evrenin okulu döverek öğretiyor, söverek öğretiyor birazcık böyle. Dolayısıyla arkadaşlar maalesef 90 derece tokat yani. Aslında engeldir. Seni engeller ama seni kışkırtır. Sen o konuda öğrenmek isteyeceksin onu. Çünkü tokadı yedin abi. Tokadın neyle mücadele ediyorsun işte. Onu öğrenmeye çalışıyorsun aslında. Değil mi? Sürekli tokadın geldiği yer. Hayatta bir sürü beceremediğimiz yer ama aslında çok iyi becerdiğimiz yer. Belli bir şeyden sonra da uzman olduğumuz yer aslında 90 derece. Çünkü tokadı yiye yiye aynı boksör de o kadar çok fazla yüzüne yumruk yiye yiye değil mi? Savunma şeyini öğreniyor. Aslında yine aynı şekilde tekrar gerektirir. Yani karate gibi. Yani bir konuyu sen bir hareketi 300 kere 500 kere tekrar ettiğinde artık uzman oluyorsun. O refleks haline geliyor o hareket. Yani bu da judo değil mi? Yani karate, judo. Yine aynı şekilde arkadaşlar hayat da böyle. Sana sürekli bir yerden vuruyor. Sürekli bir yerden vuruyor. Seni öğretiyor ve bu senin uzmanlık alanın oluyor. Aslında yine Nikola Tesla'nın haritasına baktığımızda Grand Kare görmekteyiz. Enteresan bir haritası var arkadaşlar. Ki bu adama şöyle birazcık şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın Grand Kare. Bakın Güneş, Venüs'ün karmik Grand'a gittiğini, Ay Mars kavuşumda olduğunu, MC'ye karşıt yaptığını görüyoruz bu adamın. Ama sizlere en başında demiştim arkadaşlar, derslerde temel seviyede daha birinci dersi belki anlatmıştım. Ne demiştim sizlere arkadaşlar? Eğer bir tek karede, bakın yaklaşan bir tek kare, eğer bir çıkmaz sokak varsa, bir tek kare varsa, bir çıkmaz sokak var burada. 3. evde var değil mi? 4. evde var. Adamın kök noktasında var zaten. Ama eğer o noktaya bir gezegen çıkış yapıyorsa, bir gezegen apex noktasını destekliyorsa, bu bir yetenektir demiştim. Ve bu 4. ev DNA'dan değil mi? Güneşin Neptün'den
Ve bu adam uzaylılarla konuştuğunu falan söylüyor. Yani ben diyor uzaya sinyal gönderdim. Uzaylılar geldi bana bir şeyler söyledi falan filan. Bir şeylerden bahsediyor. Enteresan, fantastik bir hayatı var. Baktığın zaman Nikola Tesla'nın yani yolda giderken aklına bir şey geldiğini, motorun resmini çizdiğini söylüyor. Şu anda motor olarak kullandığınız araba motorlarında işte bu adamın tasarımı var. Yani ve bunu yolda giderken aklına geldiğini söylüyor. Yani Güneş, Neptün 150'li ya 120'li var adamda. Bakın natal haritasında muhteviyatında bir grand kare olan birinden bahsediyoruz. Tek kare. Yani ama Neptün'ün apex noktasında bu adama çok ciddi bir destek verdin. Yani bu adamın ilhamsal kabiliyetleri çok yüksek. Gerçekten birileriyle konuşuyor da aklına bir şeyler geliyor. Muhteşem bir tasarımcı olabilir. Neptün'den destek aldığı için arkadaşlar bu noktada diyebilirim. Evet, bunun dördüncü harmoniğine bakıyorum. Yani bu adam neyle mücadele ediyor? Yani bu adam neyle engelleniyor? Neyi öğrenmek istiyor? Bu hayatta nereden tokatlıyor sürekli? Dördüncü harmoniğine baktığımda arkadaşlar neyle mücadele ettiğini, Uranüs dördüncü evde olduğunu, bakın Aslan Burcu'nda Plüto görmekteyiz. Neyle mücadele ediyor ve DNA'da ne var? Yani bu adam neyle başarılı ya da neyle mücadele edecek? Bu hayatın içindeki şeyi ne? Bakın Plüton'un birinci evde Aslan Burcu'nda olduğunu görmekteyiz. Merkür'le partil yüzeliliğini görmekteyiz arkadaşlar. Hemen majör açılarını, minor açıları da açayım. Hemen minor açıları da açıyorum arkadaşlar. Bakın Merkür, Plüto yüzeliliği var. Bu bir yüzellik açı, hani bir yetenek açısı demiştim size. Bakın orada aynı zamanda Merkür'le Plüto arasında yüzellik bir açı mevcut. Aynı zamanda burada baktığımızda Plüto Merkür arasında yüzellik açı var. Ne demiştim ben size arkadaşlar? Merkür Plüto ilhamsaldır. Tabii yalan dolan alavere dalavere ile de ilgili Merkür Plüto 150'liği ama bunun harmonik haritasında olduğunu görüyoruz. Ve Plüto birinci evde Aslan Burcu'na dönüştürmekle ilgili olduğunu görüyoruz. Yine Mars'ın, Güneş'in Plüto'yla sekstil açısının olduğunu ve haritanın en tepesinde Jüpiter olduğunu görmekteyiz. Ve Ay Venüs kavuşumu ve balzamik ay olduğunu görmekteyiz. Bakın yine normal harmonik harita da normal natal harita gibi yorumlar. Kök noktada Uranüs, yani bu adam teknoloji uzmanı, teknolojiyle ilgili ve kuintil açılar mevcut. Jüpiter mesela bakın septillerine Uranüs arasında Venüs arasında septil açıların olduğunu görmekteyiz. Mesela bu yani değil mi, kazançlarını mesela nereden? Elektrikten sağlıyor mesela. Venüs para, kuintil yani septil. Septil ne demişim? Sanat demiştin değil mi? Aynı zamanda. Bu adama katil mi diyeceğiz mi? Septili var yani. Ama bu adam depresif, onu söyleyeyim. Hiçbir ilişki becerememiş aynı zamanda, gidin bakın bekar yani. Hiçbir kadınla birlikte olmamış ya da bir hani karşı cinsle beraber olmamış. Hani bir şeyi yok. Ona becerememiş. Neden? Venüs Uranüs arasında septil açılarında olduğunu görmekteyiz yine. Venüs Uranüs arasında septil açı yine aynı zamanda becerilerle ilgilidir. Hani dedim ya, septil açılar aynı zamanda sanatçılarda olur. Venüs para, Uranüs septili var yani adamın. Yine burada baktığımızda parasal yönde elektrik üzerinden çok güzel sanatsal başarılara da Neptün. Bakın Neptün'e Merkür'le Neptün arasında tridesil var. Yine desil açıların Uranyen olduğunu anlatmıştım size. Uranüsyen olduğunu, yani 11. evle ilgili, Kova burcu ile ilgili olduğunu anlatmıştım. Neptün'le Merkür arasında Uranüsyen açının olduğunu görmekteyiz ki adamın kafa zaten manyak yani. Hani Uranüsyen açı almış zaten. Adam normal değil yani. Hani bu adam yani şöyle diyeyim, hani deliyle şey arasında yani, anladın mı? Yani Merkür Neptün mesela desilleri ya tridesil bununkisi, Merkür Neptün tridesili mesela biraz şeyle de ilgili, yani aşırı düşüncelerle ilgili, yani marjinal düşüncelerle ilgili. Neptün var hani böyle ilahi konularla ilgili. Ama bu aynı zamanda desil açı, işte orada desil açı marjinal diye, hani orijinal diye, orijinal fikir de koyuyor ortaya. Psikopatların çoğu Merkür Kova'dır. Yani hani o da Uranüs'ten geldiği içindir. Uranüs'ün, şimdi birazdan göstereceğim haritalarda nasıl cinayet işlediğini göstereceğim. Özellikle Güney Yerde ve Kuzey Yerde vuruşlarında. Neden? Çünkü buna zaten hani ya da Uranüs'ün Kuzey Yerde kavuşumu, Güney Yerde kavuşumları tehlikeli yani. Undesil kavuşumları da tehlikeli. Yine aynı şekilde 150'lik açıları da tehlikeli. Septil açıları da tehlikeli. Özellikle septiller. Güney Yerde, Kuzey Yerde. Çünkü septil zaten 7. evle ilgili, katil olmakla ilgili ya da ilişkilerle ilgili septil açı getirdiğinde 7. ev teorisini oraya getiriyor. Yani teorileri birleştiriyor. Ne oluyor şimdi? Uranüs Güney Ay düğümü kavuşumu septil. Uranüs Güney Ay düğümüne septil. Şimdi bu demek oluyor ki geçmiş hayatlarında bu adamı öldürmüşler. Ya da öldürmeyle ilgili bir deneyim yaşamış. Haritanın bütününe bakmalıyız ama Güney Ay düğümü geçmiş hayatlar. Dolayısıyla Uranüs'te aniden şok edici bir şeyler yapmışlar bu adama. O zaman bu adam bu dünyada ani şeyler yapabilir. Çünkü zaten geçmiş hayatında travmaları var. Çünkü neden? Adamda abi septil açı var.
Şimdi çünkü Uranüs'te depremlerle ilgili olduğu için septil açıda hani ani olaylar getirebileceği için hani Uranüs'le birlikte Güney Ay düğümünde geçmiş hayatındaki takıntıları, travmaları gösterir. Çünkü Uranüs aynı zamanda travmatik olaylar gösterir. Depremleri gösterir değil mi? İlişkilerinde kim geliyor? Yani kim var karşısında? Nasıl insanlar var? 7. evin göstergesi Venüs-Uranüs kavuşumu olduğunu görmekteyiz. Burada Venüs Koç burcunda Uranüs'le birlikte karşındaki kişiler çok ekstrem şeyler talep ediliyor ondan. Olabilir. İşte yani adamın motor çizmesi gibi yani. Ekstrem yani adam. Manyak. Bu bir ilişki haritası olduğu için ASC'yi yöneten Mars Kova burcunda zaten adamın ilişkilerinde ani olaylar olduğunu, 4. evde savaş olduğunu ve Güney Ay kavuşumu olduğunu görmekteyiz. Yani bu adam ilişkilerde sakat abi. Yani şöyle ki ilişkilerde sakat. Yani ya bu adamı kandırıyorlar ya bu adam bazı şeyleri gizliyor. Ve karşındaki insanlar da çok ciddi anlamda bu kişiye marjinal talepleri var. Ama iletişim kurarken kullanmış olduğu şey gerçekten çok marjinal bir iletişim tarzı olduğunu görmekteyiz ki bu elektronikçilikle ilgili bir açı. Yani buradan geldiğini düşünüyorum. Ve Merkür-Plüto kavuşumu derin bilgi aktardığını görüyoruz. Ama burada çok soğuk olduğunu da görmekteyiz. Ki savaşlarını burada görmekteyiz. Zaten mesela Nikola Tesla'nın karısı yok. Hiç evlenmedi. Belki de bu yüzden olabilir. Belki de baskı hissediyor olabilir. Birileriyle ortaklık yapmak istemiyor. Ondan sonra ya da evlenmek istemiyor. Çünkü evlendiği yani ortakları hep bunu dolandırmışlar, kandırmışlar, kavga etmişler. Çünkü Edison mesela bütün projeleri elinden almış, kıçına tekmeyi vurmuş, göndermiş. Dolayısıyla hiçbir şekilde sefil bir şekilde otel odasında ölmüş bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam olmasaydı elektrik bile yoktu yani. Dolayısıyla ki kendisi kablosuz elektriği bile buldu ama onu bize vermediler. Çünkü sayaç takamadılar elektriğe. Bedava olursa para baronları nasıl para kazanacak? Bizi nasıl maraba yapacaklar? Dolayısıyla aslında Nikola Tesla dünyanın elektrik ürettiğini anladı. Dedi ki hiç gerek yok kabloya mabloya, dünya zaten elektrik üretiyor dedi. Piramitlerden elektrik üretildiğini anladı ve bunu yapmıştı zaten. Ama onun projelerini çaldılar ve asla açıklamadılar ve kablolu elektriği bize ittirdiler arkadaşlar. Burada da bunu görmekteyiz. Mars-Uranüs kavgaların 4. evde olduğunu görmekteyiz. Yine burada tabii ki bu evet bilgi konusunda şimdi 5. ev o Jüpiter'i başka şekilde yorumlayacağız. Çünkü o 5. ev yani o harmoniymiş. Bu 9. ev harmonik arkadaşlar. Yine Merkür Jüpiter yine bilgi olduğunu, çok yüksek bir bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. 9. evde 9. ev harmoninde Jüpiter Merkür. 6. evde hizmet verme şeklinde bilgi konusunda çok ciddi aktarımlar yaptığını da görüyoruz. Hizmet olarak bu adam hizmet verme konusunda yani hizmet evinde Merkür Jüpiter gündemleri görmekteyiz. ASC'ye bakıyoruz 9. ev harmoninin. Satürn Aslan burcunda Plüto ile karşıt olduğunu görmekteyiz. Bu adam çok tehlikeli çünkü 9. harmoninin haritası Oğlak. Satürn Plüto karşıtlığı güçle çok ciddi çatıştığını da görmekteyiz. Yani bu çatışmaktan da hoşlanıyor. Yani ya da karşı çıkmaktan diyebiliriz ya da otorite farklı bir şeyler sunmaktan diyebiliriz. Ya da otoriteyi öğretmekten ya da otoriteyle kavga etmekten. Zaten dediğim gibi para baronları bunu bütün her şeyini elinden aldılar. Yani 9. ev harmoninde bu adamın hedefleri, motivasyonu, 9. ev harmonisi yani motivasyonla ilgili. Özellikle güçle çok ciddi çatıştığını kanun olarak ya da şey olarak Ay Kova olduğunu görüyoruz. Bakın Ay Jüpiter arasında, Merkür arasında kontak var. Bu da yine kuzey ay düğümlerinden kontak almış ve yine 9. ev harmoninin yani motivasyonunu çok ekstrem bir şekilde sağladığını, 9. ev harmoniye bakarak kişinin kendi ne öğrendiğini, ne öğretebileceğini, öğretme ya da düşünce stilini ya da inançlarını ya da topluma nasıl kendini lanse ettiğini görebiliriz. Ay Jüpiter trinesi. Bu adam tam bir öğretmen yani ve bu konuyla ilgili bundan motive oluyor. Bilgiden motive olduğunu görüyoruz. Ondan sonra bilgiyle iş yapmaktan motive olduğunu görüyoruz. Karşısında yine bakıyoruz 7. evde Uranüs var. Yani 9. ev Ay Uranüs karşıtlığı motivasyonunda çatışmalarda barındırıyor diyebiliriz. Şöyle hemen başka bir haritaya geçeceğim. James Bedford dünyanın dondurulan ilk insanı 50 yıldır çirotüp içinde donmuş halde bekleyen ABD vatandaşı Bedford 12 Ocak 1967'de 73 yaşındayken çiro tüpüne girerek dondurulan ilk insan olmuştur. Haritaya bakın arkadaşlar. Satürn soğuk demek. Soğutucu şeylerle ilgilidir. Soğutucu. Astrolojide.
Bakın 24 Uranüs karşıt. Yani ilk insan dondurma, teknolojiyle ilgili soğutma deneyleri, marjinal, ekstrem görüyoruz bakın. Enteresan. Karşıt açı var. Enteresan. İlk insan dondurma şeyi. Burada tabii Mars yönetiyor. Terazi burcunda Mars var arkadaşlar. Yani dondurulacak olan insanı mı gösterir burada? Hani çünkü karşındaki kişi kimle muhatapsın? Yani ya da kim olacak? 1-7 aksında kim var? Burada baktığımızda Mars terazide zayıf arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Karşısında evet aslan bir adam. Burada yani tabii bu deneyde başarı oranı ne kadar bilmiyorum. Adam ölmüş mü onu da bilmiyorum. Burada ama çok güçlü bir kimlik yok karşımızda. Burada baktığımız zaman Satürn Uranüs karşıtlığı bizim ilk etapta gözümüze çarpıyor. Yine Satürn soğutma 19 adam arasında ya da burada bir erkekten bahsediyoruz. Yine Satürn bir dakika Mars arasında ne var? Satürn Mars arasında. Satürn Mars arasında septil açı var arkadaşlar. Septilmiş bakın. Burayı görememişim ben. Tamam. ASC'yi önemsemeyin. Saatini bilmiyoruz. DSC'yi de önemsemeyin. Satürn Mars arasında septil açı var. Satürn septil, triseptil hem de. Bu da yine çok ciddi problem oluşturabilir. Yine arkadaşlar balık burcu hatırlatırım. Satürn soğuk demek. Balık burcu da depoları yönetir. Hani bir nevi sanki tüp gibi. Hani deney tüpleri gibi. Yani balık burcu tüplerle ilgilidir. Hani ne diyor? Soğuk bir depo hani tüpün içinde. Satürn balık. Uranüs karşıtlığı. Uranüs Plüto kavuşumu var bir de. Enteresan. Satürn Plüto kavuşumu Uranüs Plüto kavuşumu Satürn karşıt Mars'a da septil. Yani büyük bir ihtimal adam ölmüştür. Çünkü septil açı var zaten. Burada olduğunu görüyoruz. Olay anının haritası. Dolunay'a da bakabilirsiniz böyle. Dolunaylara da bakabilirsiniz. Yani bütün her şeye bakabilirsiniz aynı şekilde. Haftaya yine aynı konuyu işlemek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu gecelik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla örnek yapacağız. Böylelikle konuyu daha iyi anlayacaksınız. Allah'a emanet olun. Bu gecelik bu kadar. Hayırlı geceler. Görüşmek üzere arkadaşlar.